Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Adana'nın köhne bir köyünde, yoksul bir evde yaşayan Adem adında bir genç vardı. Bu evde yaşlı babasıyla birlikte yaşardı. Bereketli ovaların ve sessizliğin sardığı bu huzurlu yaşam, geçmişin izlerini taşıyordu. Annesinin vefatından sonra, babası tüm yaşamını oğlunun büyümesine adamıştı. Buna rağmen, Adem babasına minnet duymak yerine, fakirlik ve geçim sıkıntısı, çektiği bu köyde yaşadığı için onu suçluyor. Şehirde büyümüş olsaydı daha iyi fırsatlar elde edeceğini düşünüyordu. Babasını gelenekçi ve kendi hayallerine yabancı biri olarak görüyordu. Bu yüzden şehre iş bulmak için gitti. Çok geçmeden yoğun emek isteyen bir kumaş dükkanında çalışmaya başladı. Her akşam yorgun argın eve döndüğünde babası oğlu ile sohbet etmeye çalışır. Fakat Adem yorgun geldiğini söyleyerek babasıyla ilgilenmez, sohbet etmezdi. Bir gün dükkana zarif bir genç kadın girdi. Adem onun güzelliği ve sakin tavrı karşısında büyülendi. Kalbinde tanımlayamadığı bir şey uyanmıştı. Bu karşılaşma onun için yepyeni bir kapı araladı. Genç kadını fark ettirmeden evine kadar takip etti ve o günden sonra sürekli genç kadını yeniden görme hayaliyle evinin önünde dolanmaya başladı. Günlerce tereddüt yaşadıktan sonra sonunda genç kadına açılabildi. Aralarında hoş sohbetler, uzaktan bakışmalar, göz süzmeler devam ederken Adem daha fazla uzatmak istemediğini, genç kadınla evlenmek istediğini, yakın zamanda babasıyla gelip ailesiyle tanışabileceklerini söyledi. Bunun üzerine akşam eve geldiğinde babasına çekimser davransa da açılabildi. Yaşlı adamın gözleri sevinçle parladı. Yüzünde büyük bir gülümseme belirdi. Yıllardır beklediği o an nihayet gelmişti. Oğlunun mürvetini görmek, babasının her şeyden çok istediği bir hayaldi. "Sonunda oğlum," dedi. Büyük bir neşeyle, "Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Sabah birlikte çarşıya gidip hazırlıklar yapalım. Akşamına da gider güzel gelinimizi Allah'ın izniyle isteriz. Senin mutluluğun için elimden gelen ne varsa yaparım." O gece Adem mutlulukla uyudu. Yaklaşan günlerin ona ne getireceğinden habersizdi. Ertesi sabah erkenden kalktı. Kalbi heyecanla doluydu. En güzel kıyafetlerini giydi ve babasıyla birlikte genç kızın evine doğru yola çıktı. Adımları sevinç ve umutla doluydu. Evin kapısına ulaştıklarında kızın babası Hacı Yahya onları karşıladı. Şehrin tanınmış demircilerinden olan bu vakur ve cömert adam onları gülümseyerek evine davet etti. Mütevazı oturma odasında hep birlikte oturdular. Adem'in babası ziyaretin amacını dürüst ve açık bir şekilde anlattı. Oğlunun kızına talip olduğunu söyledi. Hacı Yahya dikkatle dinledi. Baba ve oğula ilgiyle baktı. Adem'in babası, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle "Kızınızı oğluma istiyorum," diyerek söze girdi. Konuşma sona erdiğinde genç kadının babası nazikçe gülümsedi ve memnuniyetle "Umarım çok mutlu olurlar. Ben de Allah'ın izniyle kızımı veriyorum," dedi. "Oğlunuz iyi birine benziyor. Onun kızım için uygun bir eş olacağını düşünüyorum. Bu evlilikte bir sakınca görmüyorum," dedi. Adem ve babası bu sözler karşısında büyük bir sevinç yaşadılar. Düğün için birkaç ay sonrasına tarih belirlendi. Hazırlıklar için zaman gerekiyordu. Eve dönerken yürekleri mutlulukla doluydu. Adem hayatının değişeceği günlerin hayalini kuruyordu. Nişan sonrası Adem, zaman zaman nişanlısı Firuze'nin evine uğruyor ve birlikte geleceğe dair umut dolu sohbetler ediyorlardı. Bir gün,
Sohbet ederken Firuze hafif bir tedirginlik ve çekingenlikle şöyle dedi. Adem, evlenince kendi evimizde yaşamak istiyorum. Başkalarından uzak, sadece seninle. Babanla aynı evde yaşamak istemem. Bu sözler Adem'i biraz şaşırttı. Ama Firuze'nin isteğini anlayışla karşıladı. Hafif bir mahcubiyet ve hüzün içinde cevap verdi. Firuze, inan bana, eğer şu an sana bir ev satın alacak ya da kiralayacak imkanım olsaydı hiç tereddüt etmezdim. Ama maddi durumumu sen de biliyorsun. Şu anda buna gücüm yetmiyor. Sesine biraz umut katarak devam etti. Ama sana söz veriyorum. Bu durum uzun sürmeyecek. Durumumuzu toparlar toparlamaz. Seninle sadece ikimizin yaşayacağı bir ev bulacağım. Hayalini gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Firuze, endişeli bir bakışla Adem'in gözlerinin içine baktı. Sonunda hafifçe gülümsedi. Adem'in verdiği sözü kabul etti. Ama çok uzun sürmesin, ben sadece seninle yaşamak istiyorum dedi. Zaman gelip çattı. Adem'in sabırsızlıkla beklediği o büyük gün geldi ve düğün gösterişten uzak ama cıvıl cıvıl, tıklım tıkış doluydu. Aileler ve komşular düğünde eğlendiler, keyif aldılar. Sonunda Adem ile Firuze evlenmişti ve küçük evlerinde hep birlikte yaşamaya başladılar. İlk zamanlar evlilikleri mutlu gitti. Ama bu mutluluk Firuze'nin inadı yüzünden çalkalanmaya başlayacaktı. Firuze, Adem'in yaşlı babasıyla aynı evde olmaktan rahatsızlık duyuyordu. Çocukluğundan beri sadece eşinin olduğu bir evde yaşama hayali kurmuştu. Gün geçtikçe bu rahatsızlık yüzüne yansıdı. Firuze giderek daha çok öfkeleniyor. En küçük şeylere bile tahammül edemiyordu. Adem'in babasıyla konuşmaktan kaçınıyor. Vaktinin çoğunu odasında yalnız geçiriyordu. Adem, eşindeki bu değişimi fark etti ve büyük bir üzüntü hissetti. Eşinin isteğini yerine getiremediği için kendini çaresiz hissediyordu. Maddi durumu yeni bir ev tutmasına izin vermiyordu. Öte yandan, ona hayatını adamış yaşlı babasını da terk edemezdi. Yüreği iki büyük sevda arasında parçalanıyordu. Bir yanda eşi, diğer yanda babası. Firuze'nin şikayetleri gün geçtikçe arttı. Adem'in onu memnun etme çabaları ise sonuçsuz kalıyordu. Bir akşam işten dönen Adem, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Firuze, giysilerini ve eşyalarını çantasına yerleştiriyordu. Yüzünde kararlılık ve kızgınlık vardı. Adem şaşkınlıkla yanına yaklaştı. "Ne yapıyorsun Firuze? Lütfen dur, konuşalım." Ama Firuze geri dönüp bakmadı bile. Kararlı ve öfkeli bir sesle, "Bu evde bir gün daha kalmam. Yoruldum artık. Böyle yaşamaya katlanamıyorum." Adem onu sakinleştirmeye çalıştı. Ama Firuze kesin bir tavırla devam etti. "Bu eve yalnızca baban başka bir yere giderse ya da bana ayrı bir ev tutarsan dönerim." Bu sözler Adem'i derinden sarstı. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi. Eşiyle defalarca konuşmaya çalıştı. Ama Firuze dinlemedi. Çantasını aldı ve evi terk etti. Adem öylece, elinden hiçbir şey gelmeden, şaşkın ve üzgün bir şekilde arkasından baka kaldı. Adem uzun süre olduğu yerde kaldı. Kalbi ağır bir yükle doluydu. İçinde sevgisiyle görevleri çatışıyordu. Bir yanda delicesine sevdiği eşi Firuze, öte yanda hayatını ona adamış yaşlı babası. Firuze'nin gidişinden beri Adem derin bir hüzün ve keder içinde yaşıyor. Günleri uzamış, geceleri bitmek bilmiyordu. Hiçbir şey ona rahatlık vermiyor. Ne uyku ne iş teselli oluyordu. Uzun düşünmelerin ardından Adem sevdiği kadını geri getirebilmek için bir ev kiralamaya karar verdi. Her iş çıkışı, şehrin sokaklarını karış karış dolaşıp uygun bir ev aradı. Ancak karşılaştığı kiralar, aldığı maaşın birkaç katıydı. Adem büyük bir çaresizliğe kapıldı. Firuze'nin hayalini gerçekleştirmek bu koşullar altında imkansız görünüyordu. Düş kırıklığıyla birlikte hüzün içinde boğulurken, zihnini karanlık düşünceler kaplamaya başladı. İçinden, babasının onların fakirliğindeki asıl sebep olduğunu geçirdi. Gerçek çok daha farklıyken. Zihnine doluşan bu düşünceler,
Adem'i daha da karamsar bir hale soktu. Babasının yıllarca gösterdiği fedakarlığı unutmuş, kendisini tümüyle Firuze'nin aşkına kaptırmıştı. Giderek bu karanlık düşünceler onu esir almaya başladı. Ve bir gece, aklına hayatında hiç düşünmediği kadar şeytani bir fikir geldi. Babasından kurtulmak. Başta bu fikri aklından uzaklaştırmaya çalıştı. Ama her seferinde Firuze'nin yüzü, öfkesi ve gidişi gözünün önüne geldi. Bu düşünce giderek kalbini ve zihnini ele geçirdi. Adem artık bu planı nasıl gerçekleştireceğini ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Her şeyin sıradan bir olay gibi görünmesini istiyordu. Bu şekilde kimsenin şüphelenmesini istemiyordu. Zihninde birçok senaryo kuruyor. Her geçen saniye bu planın tek çare olduğuna daha çok inanıyordu. İç sesi, vicdanı ona durması gerektiğini fısıldıyordu. Ama Firuze'ye olan saplantılı sevgisi, vicdanının sesini bastırıyordu. Adem, daha önce uzun zamandır ziyaret etmediği, uzak köyde yaşayan büyük amcasını hatırladı. Sabah olduğunda babasının yanına gitti ve gülümseyerek, "Baba, ne zamandır amcanı ziyaret etmedik. Onu görmeye gitsek iyi olur," dedi. Yaşlı adam yumuşak bir şekilde gülümsedi. "Haklısın oğlum, ne zamandır gitmiyoruz, ihmal ettik," dedi. Adem, komşuların birinden bir binek araba temin etti. Arabayı bir katır çekiyordu. Babasıyla birlikte, güneşin yakıcı ışığı altında, uzun ve yorucu Adana yolculuğuna başladılar. Güneşin kavurucu ışıkları altında süren uzun yolculuğun sonunda Adem, babasıyla birlikte büyük amcasının evine ulaştı. Amcası uzaktan onları görür görmez, büyük bir sevinçle dışarı koştu ve hasretle karşıladı. Hep birlikte oturup geçmişi yad ettiler. Hayatın türlü meseleleri üzerine sohbet ettiler. Adem, planını uygulamak için akşamın çökmesini bekleyerek, bilinçli olarak eve dönmeyi geciktirdi. Güneş batmaya başladığında ayağa kalktı ve babasına, karanlık bastırmadan yola çıkmaları gerektiğini söyledi. Babası gitmek için hazırlanmaya başladı. Amcasının yanından ayrılmak istemese de Adem kararlıydı. Böylece tekrar köy yollarına düştüler. Etraf karanlıkla kaplanmış, sessizlik köy yolunu sarmıştı. Babası geldikleri yoldan gitmediklerini fark etmişti. Evet, köy yoluydu burası. Ama bu yolu genelde kimse tercih etmezdi çünkü bu yol uzun dağların, dik yokuşların olduğu tehlikeli bir araziydi. Tam da Adem'in planı için uygun an gelmişti. Yorgunluk taklidi yaparak babasına seslendi. "Baba, çok susadım. Şuradaki çeşmeye gidip bana biraz su getirebilir misin?" Babası endişeyle dönüp ona baktı. Şaşkınlıkla sordu. "Neden sen gitmiyorsun oğlum?" Adem ikna edici bir ses tonuyla, katırın aniden kaçabileceğini ve babasının onu durduramayacağını söyledi. Baba, Adem'in sözlerini hiç şüphe duymadan kabul etti ve yumuşak bir sesle, "Tamam evladım, endişelenme. Hemen getiririm," diyerek çeşmenin yolunu tuttu. Adem'in kalbindeki niyeti bilmeden, yaşlı adam gecenin karanlığında çeşmeden su getirmeye gitti. Elinde su dolu kapla geri döndüğünde Adem'i bulamadı. Etrafına şaşkınlıkla bakındı ve yüksek sesle oğlunu çağırmaya başladı. "Adem, Adem, neredesin oğlum?" Ama tek duyduğu kendi sesinin dağlarda yankılanan cevapsız çınlamasıydı. O an uzaktan gelen arabanın gürültüsünü duydu. Ses giderek uzaklaşıyordu. Baba ilk başta katırın kontrolden çıkıp arabayı sürüklediğini sandı. Oğlunun böyle bir planı olabileceği aklına bile gelmedi. O sırada Adem, katırı kamçılıyor, arabayı hızla uzaklaştırıyordu. Babasının yardım çığlıklarını duyuyordu ama kalbi katılaşmıştı. Şeytani planını uygulamaya kararlıydı. Arabayı yeterince uzaklaştırdıktan sonra bir noktada durdu. Ardından kendi elbiselerini parçalayıp, kendinde bilerek yaralar açtı. Vücudu kan içinde kalmıştı. Her şey, vahşi hayvanların sözde bir grup kurdun, onlara saldırdığını gösteren sahte bir görüntü oluşturmak içindi. Böylece kimse şüphelenmeyecek, herkes onun babasını kurtaramadığına inanacaktı. Adem, planını başarıyla tamamladığını düşünerek şehre döndü.
İçinde en ufak bir pişmanlık yoktu. Tek düşüncesi artık evin boşalmış olması ve Firuze'nin kısa süre içinde yeniden onunla yaşayacak olmasıydı. O gece eve döndüğünde yorgun ve şok içindeymiş gibi davrandı. Sonrasında ise vicdan azabı duymaksızın huzurla uykuya daldı. Sabah olunca evden çıktı. Amacı belliydi. Yaralı halini göstermek, yırtık elbiseleri ve kana bulanmış görüntüsüyle insanların ilgisini çekmek. Mahalledekiler onu görünce etrafını sardılar. Endişeyle neler olduğunu sordular. Adem titrek bir sesle daha önceden uydurduğu hikayeyi anlatmaya başladı. Gece, amcamdan dönerken vahşi kurtlar bize saldırdı. Babamla direnmeye çalıştık. Ama kurtlar acımasızdı. Babama şiddetle saldırdılar. Onu kurtarmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Ne oldu bilmiyorum. Hala hayatta mı? Yoksa kurtlar onu parçaladı mı? Bilmiyorum. Gözlerinden sahte gözyaşları döküldü. Çaresizce insanlardan yardım istedi. Herkesi ikna etti. Bir grup hızla onunla birlikte dağ yoluna doğru yola çıktı. Çeşmenin çevresi ve dik yamaçların etrafını, araziyi didik didik aradılar ama yaşlı adamdan hiçbir iz bulamadılar. Ne bir ceset ne de bir kıyafet parçası. Adem içten içe rahatlamıştı. Planı tamamen işlemişti. Kurtlar gerçekten de babasını yok etmiş olmalıydı. Üzgün ve sonuçsuz bir şekilde şehre döndüler. İnsanlar Adem'e taziyelerini sunuyor. Onun sahte yasına ortak oluyordu. Birkaç gün sonra Adem, eşi Firuze'nin babası Hacı Yahya'ya gitti. Yaşananları anlattı. Ardından Firuze'yi eve dönmeye ikna etmeye çalıştı. Babasının yokluğuyla yalnız kaldığını ve onun desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Firuze, bu sözleri duyunca içten içe mutlu oldu. Artık ev yalnızca kendisine ve eşine aitti. Bu hayatı yıllardır düşlemişti. Hiç tereddüt etmeden kabul etti ve Adem'le birlikte eve döndü. Birkaç gün içinde Adem kumaş dükkanındaki işine geri döndü. Hayat, onun istediği gibi sessiz ve sorunsuz akmaya başlamıştı. Haftalar geçti. Hiçbir şey onu rahatsız etmiyor. Firuze ise ilk kez bu kadar huzurlu görünüyordu. Gülümsemeleri artmış, evin atmosferi değişmişti. Gerçekten de ev artık sadece onun ve eşininmiş gibiydi. Ama bu huzur uzun sürmedi. Bir gün öğle yemeğini birlikte yerken kapı aniden şiddetle çalındı. Vuruş öyle sertti ki Adem olduğu yerden sıçrayarak ayağa kalktı. Hızla kapıya doğru yürüdü. İçinde tuhaf bir endişe vardı. Kapıyı açtığında karşısında iki adam duruyordu. Biri takım elbise giymiş, elinde evrak çantası olan bir memurdu. Diğeri ise sert yüz hatlarına sahip bir polisti. Memur, kararlı bir tonla konuştu. "Sen Adem'sin, değil mi?" Adem başıyla onayladı. Adam katı bir ifadeyle devam etti. "Bu evi derhal boşaltman gerekiyor. Ev, haftalar önce satıldı. Bu beyefendi, yanındaki polisi göstererek, artık buranın yeni sahibidir." Gözleri irileşen Adem, büyük bir şaşkınlıkla bağırdı. "Ne? Bu benim evim. Kim bana burayı boşaltmamı emredebilir?" Memur, elindeki resmi belgeleri uzatarak sakin ama kararlı bir sesle cevap verdi. "Bu evi babanız sattı. İşte burada onun imzası ve satış belgeleri." Adem, titreyen elleriyle belgeleri aldı. Evrakları incelemeye başladı. Kalbi göğsünden çıkacak gibi şiddetle çarpıyordu. Gözleri tanıdık yazıları ve satırları tarıyordu. Deli gibi bağırmaya başladı. Babasının el yazısıydı bu. İmzası da apaçık belliydi. Şüpheye yer bırakmıyordu. Adem'in yüzü dondu. Benzi attı. Dünya bir anda altından kaymış gibiydi. Arkasında duran Firuze şaşkınlıkla olanları izliyor. Bu tuhaf sahneye inanamıyordu. Adem'in zihninde sorular fırtına gibi esmeye başladı. Babam bunu ne zaman yaptı? Neler oluyor? Adem ve Firuze evi apar topar boşaltmak zorunda kaldılar. Gidecek yerleri yoktu. Yardım isteyecek kimsesi yoktu. Başlarını sokacak bir çatısı artık kalmamıştı. Sokakta kaldılar. Adem hala bu olanlara inanamıyordu.
Yanında yürüyen Firuze bir anda durdu. Soğuk bir ifadeyle şöyle dedi: "Ben babamın evine döneceğim. Bana yaşayabileceğim bir ev bulduğunda belki konuşuruz. Bu şekilde sokaklarda yaşayamam." Adem'in vereceği yanıtı beklemeden dönüp gitti. Adem öylece kala kaldı. Sokakta, yapayalnız ve kimsesiz gibi. O anda yere çöktü. Gözyaşları boşaldı. Çünkü nihayet fark etti. Her şeyini kaybetmişti. Bir evi artık yoktu. Uğruna suç işlediği kadın gitmişti. Umutla kurduğu gelecek hayali darmadağın olmuştu. Artık Adem sokaklarda başıboş dolaşıyordu. Ne bir yönü ne bir amacı vardı. Suçluluk, korku, pişmanlık arasında kaybolmuştu. Adımları onu eski çalıştığı kumaş dükkanına götürdü. Kapının önünde çömeldi. Yüzünü elleriyle kapattı. Hem uykusuzluk hem keder onu bitirmişti. Oracıkta uyuyakaldı. Sabah olunca dükkan sahibi geldi. Adem'i yerde yatar halde görünce şaşkınlıkla yaklaştı. "Adem, burada neden yatıyorsun? Ne oldu sana?" Adem yavaşça uyandı. Çaresiz ve boş bakışlarla adamın yüzüne baktı. Sonra yaşadıklarını sessizce anlattı. Hala tüm bunların gerçekten başına geldiğine inanamıyordu. Dükkana girip çalışmak istedi ama dükkan sahibi üzgün bir tonla şöyle dedi: "Üzgünüm Adem. İşler çok durgun. Masrafları azaltmam gerekiyor. Seni burada daha fazla çalıştıramam. Maaşını karşılayamam artık." Adem bu sözleri duyunca derinden sarsıldı. Bu, başına gelen başka bir darbe olmuştu. Artık ne evi vardı, ne eşi, ne de işi. Geriye sadece yorgun bir beden ve vicdan yüküyle dolu bir kalp kalmıştı. Durumu giderek trajik bir hal aldı. Sanki Allah'ın ilahi adaleti onu yakalamıştı. Sıkıntılar peş peşe geldi. Artık ne gururu ne de insanlığı kalmıştı. Adem, sokaklarda dilenmeye başladı. Üzerindeki kıyafetler, perişan olduğunu açıkça gösteriyordu. Gözleri umutsuzlukla doluydu. Zaman zaman eski eşi Firuze'nin babasının evinin önünde duruyor. Onu görebilmek umuduyla bakıyor. Belki bir gün, yalnızca merhametle olsun ona bir bakış atar diye iç geçiriyordu. Firuze, Adem'i her gördüğünde, kapının arkasından ona öfke ve tiksintiyle bakıyor. Ardından hiçbir tereddüt göstermeden kapıyı suratına kapatıyordu. Tıpkı bir dilenciye davranır gibi. Artık onu, bir zamanlar kendisine huzurlu bir hayat vaat eden adam olarak değil, yıkılmış, ezilmiş bir adamın kalıntısı olarak görüyordu. Adem'in durumu haftalarca böyle devam etti. Açlık bedenini tükenmiş hale getirmişti. Kalbi suçlulukla sarsılıyordu. Aklı gerçek ile delilik arasında savruluyordu. Bir gece, yol kenarında acı ve hüzünle kıvrılmış bir şekilde yatarken, içinden sonum yaklaştı düşüncesi geçti. O an, babasının kaybından bu yana ilk kez duyguları patladı ve sessizce ağlamaya başladı. Fısıltıyla tekrarladı: "Ne yaptım Allah'ım, ne yaptım?" O anda yaptığı büyük hatanın ağırlığını tüm benliğiyle hissetti. Zamanı bir anlığına bile olsa geri almayı diledi. Uğursuz fikri durdurmak, o geceyi yaşanmamış kılmak için. Ama artık çok geçti. Tam o sırada, yolda yaklaşan ayak seslerini duydu. Kafasını çevirecek gücü yoktu. Ama büyük bir çabayla başını kaldırdı. Gördüğü yüz, onu hayretler içinde bıraktı. Unuttuğunu sandığı ama kalbine kazınmış bir yüz. Evet, babası karşısında duruyordu. Canlı, dimdik, gözleri derin bir hüzünle doluydu. Öyle bir hüzün ki öfkeye hiç benzemiyordu. Adem bir feryat attı. Ama ne söyleyeceğini bilemedi. Dudakları titriyordu. Yorgun ve şaşkın halde kekeledi. Nasıl kurtuldun baba?" Babası derin bir kederle oğluna baktı. Ardından yanına oturdu. Yumuşak ama acıyla yoğrulmuş bir sesle konuşmaya başladı. "Beni bıraktığın yerden geçen biri kurtardı. Allah onu o an karşıma çıkardı. Beni evine götürdü. Sabaha kadar yanında kaldım. Sonra şehirdeki eve bıraktı." Derin bir iç çekerek Adem'in yorgun yüzüne baktı. Ardından devam etti.
Önce senin dediğin gibi zannettim. Katır kontrolden çıkmış, seni istemeden sürüklemiş olabilirdi. Ama eve yaklaştığımda insanların anlattığı şeyleri duydum. Kurt hikayesini, tek başına kurtulduğunu. İşte o an, anlattıklarının bir yalan olduğunu anladım. Planlı bir şekilde beni orada bırakmıştın. Bir an durdu, sesi titrekleşti. Hayatımda hiç böylesine bir acı hissetmedim. Bu, ölümden de beterdi. Kendi oğlumun beni bir yük olarak görmesi, ondan kurtulmayı düşünmesi. Nasıl olurdu? Adem başını eğdi. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Ama babası sözlerine devam etti. Ona dönüp bakmadan. Tüm bunların sırf eşin için olduğunu duyunca, onunla yalnız yaşamak istediğini öğrenince karar verdim. Sana bu evin huzurunu çok görmeye. Evi sattım. Baba, gözleri dolu dolu Adem'e baktı ve sessizce devam etti. Evi, senin satışa itiraz edemeyeceğin bir tarihle devrettim. Bunu intikam için değil, sana bir şey öğretmek için yaptım. Zulüm cezasız kalmaz. Ardından sesi daha da buruklaştı. Sonra çalıştığın dükkanın sahibine gidip olan biteni anlattım. Yaptıklarını, yalanlarını, bana olan ihanetini, bunun üzerine seni işten çıkardı. Adem yıkıldı. Gözyaşları yorgun yanaklarından süzüldü. Her kelime, ruhuna bir hançer gibi saplanıyordu. Artık geriye sadece pişmanlık ve karşısında, her şeye rağmen hala yanından ayrılmamış babası kalmıştı. Adem, babasının yüzüne baktı. Gözleri, tarifsiz bir acı taşıyordu. Pişmanlığın, utancın, onarılmaz kederin içinde yüzen bir insanın gözleriydi. Af dilemek istiyordu. Ama gücü yoktu. Titreyen elini kaldırmaya çalıştı. Dudakları aralanırken, fısıltıyla "Beni affet baba" demeye başladı. Ama cümlesini tamamlayamadan derin bir solukla yere yığıldı. Başını eğdi. Vücudu hareketsiz kaldı. Baba dehşetle oğlunun yanına çöktü. Onu kollarına aldı. "Adem, Adem, uyan ne olur. Gözlerini aç oğlum." Ama sesine hiçbir yanıt gelmedi. Bedeni sallıyor. Gözlerinde en ufak bir kıvılcım arıyordu. Fakat anladı. Adem ölmüştü. Açlık, pişmanlık, yükünü kaldıramadığı bir suç, hepsi onu yutmuştu. Ölmeden önce affedilmeyi dilemişti. Ama vakit yetmemişti. Baba oğlunu göğsüne bastırdı. Gözyaşları sel gibi akıyordu. Yalnızca bir baba böyle ağlayabilirdi. Boğuk bir sesle fısıldadı. "Tüm bunları seni uyandırmak için yaptım. Hatanı anlaman içindi." Başını göğe kaldırdı. Gözyaşları Adem'in solgun yüzüne dökülürken acıyla devam etti. "Seni büyütürken nerede hata yaptım bilmiyorum. Suçlu ben miyim?" Sonra Adem'in alnına uzun bir öpücük kondurdu. Yavaşça fısıldadı. "Seni affettim evladım. Kalbimle affettim." Onu sararken hala ağlıyordu. Sokak sessizdi. Sanki bu acı gözyaşlarını içine çekiyordu.